Dediğim gibi geliştirmeyi böyle devam ettiriyoruz. Bundan sonra ne kuracağız peki? Şimdi bunu arttırırken diyelim ki artık bu çok fazla kaynak istemeye başladı hocam. Bu artık bunu karşılayamıyorum ben. Ama buna bakıyorum. Bu ne zaman çok ister ne kaynak çok ister. Bas hocam buna, aç yeri. Şimdi bunu zaten kurmuştuk buraya, değil mi? Buraya bir oda ekliyoruz hocam. Buraya ne kurabilirsiniz mesela? Buraya hocam böyle sonuna kadar götürün, açın. Buraya hocam gelin bir tane laboratuvar kurun. Ben size hatta şöyle TR4'ten mükemmel bir örnek göstereyim. Kendi yaptığım sistemden. O sistemin aynısını yapmanızı söyleyeceğim şimdi sizlere. Bu gördüğünüz sistemi kuruyorsunuz. Şu gördüğünüz yapıyorsunuz aynısını. Şimdi siz bunu da açtıktan sonra isterseniz buraya tekliyken bir tane kaynak odası kurun. İsterseniz bunu da açın. Aynı böyle açın. Sonra buraya gelin. Sonsuz bilgi laboratuvarını yapıştırın buraya. Şuraya yapıştırın. Sonra burayı da açın, 2 tane yer daha. Buraya jeneratör, buraya kaynak odası. Aynı burada gördüğünüz gibi olacak. Aynı burada gördüğünüz gibi. Hatta sonra isterseniz bunu böyle yanına alabilirsiniz. Yani bu benim yaptığım şu dizilim var ya, çok güzel. Hani ben bunu biraz uğraştım da yaptım. Bunu mesela ilk başta direkt bu sistemde kuramıyorsunuz. Fark ettiyseniz zaten burada bizim bunlar var yani. İlk başta böyle bir sistem kuramazsınız. Depoya koyup da tekrardan düzenlemeniz lazım. Bu uğraştırıcı bir şey. Sorun çıkaracak bir şey yani. Ben buna basmasaydım keşke bu arada ya. Neyse bastık artık. İş robotum full. Komisyon da full. Mesela bunu oyunu bilmeyen bir kişinin, emin olun, bu iş robotunu belki 400 seviyede fuller. Belki 500 seviyede fuller ki ben kendi hesabımda bile hatırlıyorum yani. 460 seviyede fullledim galiba. 19 seviyede bırakmıştım. Çok az bir biraz kaynak istiyordu o zaman. İstediği kaynak da bana sıkıntı yaratıyordu. Ben de basmıyordum yani. Şimdi biraz kurmamanız gereken şeyleri söyleyeyim. Onu da yaptınız mesela. Ondan sonra ne yapacağız? Hadi bak. Hadi şunu kurdum. Altına bundan bir tane daha yaptım diyorsun. Pardon, bundan bir tane daha yapamazsın. Ya şöyle yaptın. İkisini böyle alt alta ya da direkt böyle yaptın. Bundan sonra ne yapayım diyorsun bana. Bir sürü şey var. Ne kurayım yani. Buraya baktığında kurulabilecek çok şey var. Burası biraz size kalıyor tabii ki de. Burası sizin isteğinize bağlı kalıyor biraz. Diyelim ki hiç kaynak kurmadınız. Sadece bir tane buraya kurdunuz. Sonra diğerini böyle yaptınız. Başka onun dışında herhangi bir kaynak odası yok sizde. Herhangi bir şekilde kaynak odası yok. Bak mesela benimki gibi değil mesela böyle. Şurada kaynak odaları, bir tane kaynak odanız var. Sadece da şuradaki. Sakın şunu kurmuyorsunuz. Şu gördüğünüz savunma nöbetini kurmuyorsunuz. Şu gördüğünüz savun obot fabrikasını kurmuyorsunuz. Bu savun obot fabrikası aynı bunun gibi bot üretiyor. Ama bu savunmanızda kullanılıyor. Yani bunu saldırırken kullanmıyorsunuz. Bu size birisi saldırdığında onlar otomatikmen şey oluyor. Hatta şuradan hemen bir örnek gösterelim. Bakın savunma nöbetim var. Sonraları full savunma bot şeyleri. Savunma botlar yani direkt. 12 tane bu kişi beni yenmiş. Benden daha güçlüymüş şeyleri. Yenmiş beni. İyi, benden çaldığı kaynak peki çok mu? Hayır. Ki bakın şunu da birçok kişi yanlış biliyor. Ben de öyle biliyordum bu arada. Hani bu kötü bir şey değil. Ben de öyle biliyordum zaten. Birisi bize saldırdığında bizden aldığı kaynağı zannediyor ki şuradaki kaynağı alıyor adam bizden. Hayır arkadaşlar, adam sizin şuradaki kaynağınızı alıyor. Şurada biriken kaynak var ya. Ki bunu da tamamını almıyor bu arada. Biri bana saldırsa bunun yani onun oranını bilmiyorum. Belki 1/3'üdür, belki 1/4'üdür. Çünkü çok az bir kısmını alabiliyor sadece. Bakın bu mesela şurada bana kim bilir. Bak benim kaybım yazıyormuş zaten. Ama mesela hiç savunma odası kurmamış olsun. Seviyesi düşük bir arkadaş gelip de o adama saldırıp bütün kaynağını çalar. Herkes çalar böyle. Önüne gelen herkes çalar o adamdan kaynağını. Mesela bu adam gelip de onu yenemez mesela. Bakayım yenebilir mi? Hemen böyle bir hesap yapacağım. İmkanı yok, yenemez ya. 11 yenemez arkadaşlar, yenemez. Şu gördüğünüz 1000 var ya, saniyesinde erir gider yani. Çok fazla kişiden saldırı yiyeceği için. Böyle durumlarda kurmanız gerekiyor. Yoksa kaynak birikimi olmaz yani. Bunlar zamanla birikiyorlar böyle. Hiçbir anlamı kalmaz o zaman. Dediğim gibi savunma nöbetini bu durumlarda kuruyoruz. Ne kadar çok kaynağınız varsa o kadar çok geliştirin. Mesela bir günde 20 kişiden mi saldırıyorsun? Herkes şuradaki kaynaklarını çalıp çalıp duruyor mu? Kur o zaman. Şimdi onun dışında imalathane kurmayın arkadaşlar, ilk başlarda imalathane. Çünkü bu sizin hiçbir işinize yaramayacaktır. Bakın buradan bunun işlevi arkadaşlar eşya üretiyor.
O yüzden bunu kurmanıza gerek yok. Bunu sonraya bırakın. Bunu öğrendik. Bunu aslında mantı şeyini anlatmadım. Ya zaten yazıyor da. Harbi geçiyorum ya, yazıyor zaten. Ne kurabilirsiniz hocam? Robot deposu kurabilirsiniz. Çok gün ister ama tavsiye etmiyorum yine de. Buna gün, yani çok gün istiyor ama buna ihtiyacınız olacak bu arada. Robot deposu cidden önemli bir şey. Bu dediğim işlemlerden sonra ilk kuracağınız şey olabilir bu. Kurabilirsiniz. Bunu kurmayın hocam. Yani bunu da sonraya bırakın ya. Bunu hemen kurmayın. Bak, bunu kurabilirsiniz. Spor barı iyidir. Gözlem merkezi kurmayın. Atölye belki olabilir ama atölyeyi size direkt seviye olarak söyleyeceğim. Atölyeyi 300 seviyeden sonra kurun. Atölyeyi ondan önce kurmanız size bir şey kazandırmaz arkadaşlar. Buradan modifikasyon üretiyorsun ya sen. Bak. Ama şöyle bir şey var. Bunun bir şeyi var yani. Önemli bir noktası var, ona değineceğim şimdi. Zaten senin fazla rakibin yok kanka sunucuda. Yani sen böyle atölyeyi kurup da şu modifikasyonları şöyle, nerede delik var mı şu an, bende bakayım, hiç delikler var mı, yok. Gel şuradan gösterelim hemen. Şuradan hemen ben sana bir örnek göstereyim. Bak. Sen bunu şimdi doldursan ne yazar sana, doldurmasan ne yazar kanka. Bak, emin ol. Sana hiçbir şey değiştirmez yani bu. Bu senin için 2 tane yer kaplar, hem de gereksiz bir şekilde. 2 yer kaplar. Bak, gerek yok. Bunu 300 seviyeden sonra kurabilirsin ama hatta kur bile, çünkü ihtiyacın olacak buna. Değişim odası kurmayın. Oda 42 beta kurabilirsiniz. Oda 42 beta sonsuz bilgi laboratuvarının toplama verimliliğini arttırıyor. Bunu da kurabilirsiniz ama bunu da dediğim gibi çok sonra kurun. Yani bunu da mesela 300'den sonra, aynı şekilde atölyeden sonra. Baktınız böyle artık koyacak şey yok. Bunu kurun. Ya da atölyeyi kurdunuz diyelim, bunu kurun sonra. Spor salonu yine kurmayın. Bunu ne zaman kurun biliyor musunuz? Statlara diyelim ki artık para basmak sizin için zor bir hale geldi. Yani statlara para basıyorsunuz da mesela 500 milyon paranız var, bassanız en fazla 200 stat çıkar. Böyle bir duruma geldiniz, artık spor salonunu kurabilirsiniz. O durumlardan sonra artık, çünkü statlara para basmazsınız, direkt buradan alırsınız. Bu da yetenek puanı satın almaya nazaran spor salonunda antrenman yapma bedelini %20 düşürür diyor. Şimdi bunun tabi seviyesi 30'a kadar gidiyor. Bunu 30 seviye yapan kimse görmedim bu arada. Şu 5 istiyor ya. Ben bunu kurarım. Burada bana bir tane yetenek puanı üretiyor. Yetenek puanı dediğim, daha doğrusu direkt stada temel yetenek veriyor yani. Bir tane üretiyor ondan. Günlük bir tane çeviri hakkınız var ücretsiz bir şekilde. Parayla üretiyor bu arada. Para veriyorsunuz. Yani ben şuraya 5 veriyorum ya. Bu onun şeyini düşürüyor işte. Şunu düşürüyor. 5 değil de benden 2 istiyor mesela bu. Hatta burada örnek göstereyim bak. 1 milyon para istiyor benden, fark ettiysen. Şimdi ben onu kurarım. Benden 800 bin ister. Ben orada daha ucuz halledebiliyorum. Sadece daha ucuza bir şekilde almanı sağlıyor. O kadar. Bunu o yüzden dediğim gibi istersen hiç kurma bile. Bak bende hala yok, bak hala yok. Bu dediğim gibi sizin oynayış tarzınıza göre de değişebilir. Ben hala kurmamışım yani onu. Neyse geç bunu. Kupa odası kurmayın. Sibernetik var ya, o kadar çok yanlış kuran var ki. Ya herkes neye bakıyor biliyor musun? Diyor ki bir temel yeteneklere bonus veriyormuş. Yeni eşyaların özellik puanları arttırıyor. Hemen bunu kurmalıyım. Statlarım daha iyi olsun. Mükemmel güçlü olayım kafasını yatıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Buradan gelecek bonus, bak bana %12 geliyormuş. Gel. Gel. Bak, sığınaktan 1500 alıyorum. Buna bakalım, bundan kaç alıyorum? Bundan 2500 alıyorum. Hadi bak, bana yine iyi veriyor bak. Bana yine, benim şu anda bunu arttırmam gerekiyor. Benim şu an bunun 15 olması gerekiyor en azından. Daha şu an buna basmadım. Basacağım bunu ama yakında dediğim gibi yani, ama baktım mesela bak. Çok güzel bir arkadaş örneği var burada. Bu arkadaşımız çok güzel bir örnek. Şuradan şöyle bir göstereyim. Bak hala arttırmış. Bak ben burada önceki videoyu çektiğimde 8 seviyeydi ya. 10 seviye yapmış bak. Ya abi sen ne yapıyorsun, gözünü seveyim ya. 10 seviye yapmış. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu temelleri 4000-5000 arasında, bak sana söylüyorum. Şuradan %10 alıyor ya, %10. Bak alıyor %10. Şu %10'un ona getirdiği maksimum stat 2000. Bilemedin 3000. Ha bak, önemsiz mi? Bu sunucu için önemsiz. Şimdi senin statların 3000 artsa ne olur bak. Şu mesela şu 12.000 olsa bak. Çok bir şey etkilemez bu sunucuda. Zaten bunun arkadaşın rakibi yok. Ama mesela bak. Yanlış anlaşılacak kısmı söylüyorum şimdi. Sen burada oynuyorsun. Şimdi burada kurabilirsin. Bak mesela bu arkadaş kurmuş. Bak bu arkadaş bile 2 seviye yapmış bak. Bu arkadaş 2 seviye yapmış. Son sunucuda oynuyor ya bak. Yeni çıkan sunucuda oynuyor. Başka bir örnek arkadaşa bakalım. Bu arkadaşların sınavına hiç bakmıyorum. Direkt Sibernetiğe bakıyorum. Bak 9 seviye. Olabilir mesela bak. Çünkü son sunucuda oynuyor adam. Burada şu anda ağır bir rekabet var yani. Burada 2000-3000 az değil. Önemli rakamlar. Bu arkadaş için önemli değil.
Lütfen kurmayalım arkadaşlar bunları. Lütfen kurmayalım. Benim zaten ikinci videomu izlediyseniz ben size zaten bu sunucuyu tavsiye etmiyorum ki. Bunu zaten hiç söylemiyorum bile. Bunu hiç söylemiyorum. Yani benim size zaten önerdiğim sunucuların hepsinde bu dediğim sığınak şeyi geçerli. Hepsinde bu dediğim sığınağı dizebilirsiniz. Hatta dizebilirsiniz değil, direkt benim dediğim sığınağı yapın. Benim eğer dediğim gibi benim önerdiğim sunuculara gittiyseniz, ölü sunuculara gittiyseniz benim dediğim sığınağı yapın. Şimdi zaten bir şey kalmadı arkadaşlar. Şimdi biraz da sığınakta yanlış yapmış kişileri örnek göstereyim sizlere. Örnekler de sizin için iyi olur. Mesela gelelim, bak, random birisini seçiyorum. Bak, tanımıyorum etmiyorum. Giriyorum sınavına, bakalım hata yapmış mı? Burada dizilim güzel, mantıklı. Hiçbir yanlış yok burada. Herhangi bir şekilde bir yanlışı yok. Burada da bir yanlış yok herhangi bir şekilde. Oha! Atölyesi 19 seviye hocam. Çok fazla. Sibernetik biraz fazla gelmiş olabilir. Botu güzel seviyesi var. Yalnız arkadaşın sığınağı güzelmiş. Tebrik ederim. Hesabı biraz eski bir hesap zaten. Ondan dolayı da şey yapmıştır. Böyle ara sıra gir çık yaptığı için artık 2018 hesabı gördüğünüz gibi. Sığınak zaman isteyen bir şey olduğu için eski hesapların sığınakları genelde daha iyi olur. Yıllanmış hesaplar diyeyim daha doğrusu size. Sanki şarap gibi bu yıllanmış hesaplar yani daha sağlam oluyor. Sığınağı cidden güzel bu arada. Seviyesine göre çok iyi sığınağı var. Ama şu biraz fazla geldi bana. Yani çok fazla geldi bu bana. Ama dediğim gibi bunlar size kalmış. Bak, isterse yapar adam. Bak, sığınakta herhangi bir yanlış yok. Sadece bu var. Buraya bir jeneratör kurması lazım. Hatta mümkün mertebe bundan bir tane daha kursa daha iyi olurmuş ama hani yine de sığınağında herhangi bir hata yok. Güzel bir sığınak mesela bu. Geçelim bu arkadaşı. Bu arkadaşa bakalım bir de. Bu arkadaşımızda bak, ilk hatayı direkt yakaladım. Burada mesela bunu kurmuş. Buraya bir tane kaynak odası kuracak. Bunu gel buraya çek hocam. Buraya bir tane kaynak odası kur. Kaydı bir kontrol edelim. Güzel, kayıttayız. Daha örnek sığınaklar göstereyim isterseniz. Birkaç tane daha gösterelim. Mesela bu arkadaşın sığınağına ben genelde yardımcı oldum. Sığınağında bir yanlış var mı bakalım. Bakıldığı zaman bilgi laboratuvarları yok. Ben kurmamasını ben söylemiştim. Kendisi fazla aktif olamıyor. Ondan dolayı böyle olması onun için daha iyi. Kaynak üreticilik gibi yani. Girer toplar çıkar oyundan. Mesela böyle bir şey yapabilirsin. Bak, yapabilirsin. Bak, bunda herhangi bir hata yok. Bu hatasız bir sığınak mesela. Komisyonu 7 seviyeymiş. Bunları artıramamış fazla. Seviyeleri takılma. Dizilim olarak doğru dizilim yapmış. Evet, sığınak hakkında güzel bir rehber oldu. Daha ne kadar derine inebiliriz bir fikrim yok. Bu sığınağın gerçekten anlatabileceğim en detaylı şekilde anlatımıydı. Sığınak videosu bu kadar. Oyuna yeni başladıysanız özellikle beni Instagram'dan takip edin. Çünkü size çok fazla faydası olacak şeyler de paylaşıyorum orada. Neyse, fazla boş yaptık hocam. Dediğim gibi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ve arkadaşlar, videolara like atıp yorum atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.